Merhabalar Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapılabilecek en pratik ekmek tarifi, tavada balon ekmek tarifi vereceğim. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlayalım. 8 su bardağı unu genişçe bir yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bir paket kuru maya ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu ve mayayı bu şekilde unun içerisine karıştırıyorum. Ve 3,5 su bardağı ılık su ile hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi suyun hepsini birden dökmedim hamuruma. İlk önce bir kısmını ekledim ve yoğurmaya başladım. Unun markasından dolayı su ölçüsünde ufak tefek farklılıklar olabilir arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Benim hamurum toplamda 3,5 su bardağı su ile istediğim kıvamda oldu. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi üzerini kapatıp bir kenara alıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi hamurumuz mayalandı. Üzerini açıyorum ve bezeleri ayıracağım. Ve mayalanan hamurumdan eşit büyüklükte bezeler yapacağım. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için bezeleri yaptıktan sonra bu şekilde una bulayarak tezgaha alıyorum. Alt kısımlarında yapışmaması için yine biraz un serptim. Bu harika balon ekmek tarifini kanalımda daha önce altyazılı olarak yayınlamıştım arkadaşlar. Kısa süre içerisinde çok izlendi ve çok beğenildi ve takipçilerim tarafından sesli anlatım olarak tekrar paylaşmam istendi. Bu sebeple tekrar sesli anlatımlı olarak paylaşıyorum. Yaptığımız bezelerin üzerine bu şekilde poşetle mutlaka kapatalım. Aksi takdirde bezelerimizin üzeri kabuklanır. Şimdi azar azar un kullanarak altına üstüne ekmeklerimi açmaya başlıyorum. Ekmeğimi biraz büyüttükten sonra fazla gelen unları bir kenara sıyırıyorum gördüğünüz gibi. Ekmeklerimi yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şimdi ekmeğimi açma işlemini tamamladım. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Üzerindeki fazla unları da temizleyelim mutlaka. Ve diğer bezelerimi de gördüğünüz gibi azar azar un serperek açmaya devam ediyorum. Bezelerimin tamamını açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim arkadaşlar. Siz de öyle yaparsanız daha kolay oluyor. Ekmeğimin hamurunu sadece un, su, tuz ve maya ile hazırlıyorum. Ve yapımı da çok kolay gördüğünüz gibi. Ekmeklerimin hepsini açtıktan sonra şimdi pişirmeye geçiyorum. Ve pişireceğim tavayı ilk önce iyice ısıttım. Ve ilk yaptığım ekmekten başlayarak pişiriyorum. Ekmeğimizde küçük küçük kabarcıklar oluşunca hemen çeviriyoruz. Yine çevirdiğimiz tarafta da kabarcıklar oluşuyor. Hemen o kabarcıklar oluştuktan sonra tekrar çeviriyoruz. İlk başta biraz hızlı hızlı çevirmemiz gerekiyor. Ekmeğimizin yüzeylerini kurutmamamız gerekiyor güzelce kabarması için. Bakın harika bir şekilde kabarmaya başladı. Ekmeğimiz bu şekilde tamamen kabardıktan sonra, balon gibi şiştikten sonra hemen öbür tarafını çeviriyoruz. Bakın çok güzel kabardı. Eğer pişirirken ekmeklerinizin herhangi bir yerinde yırtılma olmamışsa ve ekmeği kurutmamışsanız mutlaka bu şekilde kabararak pişecektir. Bütün ekmeklerimi aynı şekilde pişiriyorum. İlk önce hemen sıcak tavaya aldıktan sonra bakın küçük kabarcıklar oluşunca hemen çeviriyoruz. Diğer kısmında da yine kabarcıklar oluşuyor. Bunları görünce yine tekrar çeviriyoruz hızlı bir şekilde.
Ve tamamen ekmeğimizin kabardığını, şiştiğini görene kadar şimdi bekleyebiliriz. Ve kabardıktan sonra diğer tarafını tekrar çevireceğiz. Evde ekmek yapmak gibisi yok gerçekten de. Özellikle de bu balon ekmeği yapmak bence hem çok zevkli hem de çok lezzetli bir ekmek olduğu için ev halkı tarafından da çok tercih ediliyor. Özellikle et yemeklerinin yanında veya kahvaltıda üzerine tereyağı sürerek tüketebileceğiniz harika bir ekmek oluyor. Ekmeklerinizi pişirdikten sonra soğutup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ve her çıkardığınızda yine ilk günkü tazeliğinde tüketebilirsiniz. Özellikle Ramazan ayı için ekmeklerinizi fazla miktarda yapıp aynı gün içerisinde soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Çıkarttığınızda yine aynı ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Ve gerçekten bu şekilde yapıldığında çok pratik oluyor. Ekmeklerimizi pişirirken dikkat etmemiz gereken birkaç tane püf noktasını da belirteyim. Tavamızı mutlaka çok güzel bir şekilde ısıtmamız gerekiyor ilk başta. Ve ekmeğimizi tavaya koyduğumuzda başta da söylemiştim, küçük kabarcıklar oluşuyor. Hemen o kabarcıkları gördüğümüzde öbür tarafını çeviriyoruz. Ve diğer tarafını çevirdiğimizde yine kabarcıklar oluşmaya devam ediyor. Ve ekmeğimizin yüzeylerini kurutmadan hemen tekrar yine çeviriyoruz. Ve ocağımızın altı da kısık değil yüksek ateşte olacak. Şimdi ekmeklerimin hepsini pişirdim. Yumuşacık çok güzel oldular. Bakın pamuk gibi. Ve şöyle içinde açayım. Nasıl piştiğini görmeniz için. Bakın içi de bu şekilde çok güzel pişti. Ekmeğimiz balon gibi şiştiği sırada içerisine buhar birikiyor arkadaşlar. Ve o buharın sıcaklığıyla ekmeğimizin içi harika bir şekilde pişiyor. Bir diğer ekmeğimi de yine sizler için göstereyim. Bakın yumuşacık, istediğim şekilde katlıyorum. Ve yine bunun da içini açayım sizlere yakından görmeniz için tekrar. Lezzetiyle, yumuşaklığı ile ve mis gibi kokusu ile harika bir ekmek tarifi. Tarifime ve verdiğim püf noktalarına birebir uyduğunuz takdirde bu muhteşem ekmeklerden yapabilirsiniz. Ve tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram sayfamdan da takip ederseniz çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.